İbrahim Reis'in ölümüyle birlikte gözler İran'a çevrildi. Bu ölüm ve sonraki süreç hakkında GZT bünyesinde ben ve başka diğer arkadaşlarım birçok içerikte konuyu sizlere detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Hatta GZT cenaze sürecinde de Tahran'daydı. Günler geçti ve sonunda seçim günü geldi. İran yeni cumhurbaşkanını seçerken son birkaç seçime benzemeyen ilginç bir süreç yaşandı. Bu videoda hem daha heyecanlı ve temposu yüksek seyreden bu seçim sürecine değineceğim hem de adayların kim olduğundan kısaca bahsedeceğim. Elbette seçim sonrasında da başka içeriklerle karşınızda olacağız. Sizler de bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, bizi takip edebilir ve bildirimler açabilirsiniz. Şimdi gelin İran'ın karmaşık sisteminden, bu sistemin nasıl işlediğinden, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ve adaylardan bahsedelim. GZT 10.10 başlıyor. İlk olarak İran'daki seçim sürecine bir göz atalım. İran'da seçim süreci anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde sıkı kurallara bağlı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yılda bir yapılıyor ve bir aday en fazla 2 dönem yani toplam 8 yıl görev yapabiliyor. Süreç adayların resmi başvurularıyla başlıyor. Anayasayı Korucular Konseyi bu başvuruları inceliyor ve adayların dini ve siyasi uygunluklarını değerlendiriyor. Bu aşama oldukça kritik çünkü konsey adayların seçimlere katılıp katılamayacağına karar veriyor. Konsey tarafından onaylanan adaylar kampanyalarını başlatıyor. Kampanya süresi boyunca adaylar politikalarını ve vaatlerini halka tanıtıyor. Bu süreçte televizyon tartışmaları, mitingler ve sosyal medya kampanyaları önemli rol oynuyor. Seçim günü geldiğinde ise halk sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi genellikle o gün içinde tamamlanıyor. Oylar sayıldıktan sonra sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Eğer hiçbir aday oyların %50'sinden fazlasını alamazsa en çok oyu alan iki aday arasında bir ikinci tur seçim yapılıyor. 2024 seçimlerinde yaklaşık 61 milyon kişinin oy kullanma hakkı var. Seçim tarihi 28 Haziran olarak belirlendi. İkinci tur gerekirse 5 Temmuz'da yapılacak. Şimdi de İran'daki seçim sürecinde rol oynayan kurumlara ve yetkilerine bir bakalım. İran'da seçimlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi birkaç kurumun işbirliğiyle gerçekleşiyor. En önemli kurumlardan biri Anayasayı Korucular Konseyi. Bu konsey adayların seçimlere katılma uygunluğunu denetliyor ve onaylıyor. Konsey adayların dini ve siyasi uygunluklarını değerlendiriyor. Bu yetki konseyi seçim sürecinin en kritik aktörlerinden biri yapıyor. Çünkü bir adayın seçimlerde yer alıp almayacağına karar verme yetkisi tamamen bu konseyde. Bir diğer önemli kurum ise İçişleri Bakanlığı. Bu bakanlık seçimlerin organizasyonundan ve yönetiminden sorumlu. Oy verme işlemlerinin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca oyların sayımı ve sonuçların açıklanması da İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi altında. Seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesi ve sonuçlara yapılacak itirazların değerlendirilmesi de yine bu bakanlık tarafından yürütülüyor. Bunların yanı sıra Ulusal Seçim Kurulu ve yerel seçim komisyonları da seçim sürecinde önemli rol oynuyor. Seçim kurulu seçimlerin genel gözetim ve denetimini sağlıyor. Yerel seçim komisyonları ise oy verme işlemlerinin yerel düzeyde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini denetliyor. Bu kurumların yapısı ve işleyişi özellikle Anayasayı Korucular Konseyi'nin aday eleme yetkisi genellikle tartışmalara neden oluyor. Bazı kesimler bu durumun seçimlerin demokratik niteliğini zedelediğini öne sürerken bazı kesimler ise seçimleri anlamsız bularak sandığa gitmiyor. 28 Haziran'da İran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri beklenmedik bir şekilde öne alındı. Bunun sebebi herkesin malum olduğu üzere mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ani ölümü. Bu ölümün ardından İran'da işler hızla toparlandı ve hızlı bir karar alma sürecinin ardından erken seçim takvimi netleşti. Seçim tarihi olarak 28 Haziran 2024 belirlendi. Eğer adaylardan hiçbiri %50'sinden fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday arasında 5 Temmuz'da ikinci tur seçimleri yapılacak. Reis'in ölümüyle oluşan boşluk ve sonrasında reformist adayların umut verici söylemleri İran'da sistem dışına itildiklerini düşünen reformist cenahta bir heyecan dalgası yarattı. Ali Larijani'nin attığı tweetler akıllarda acaba Larijani'ye onay mı çıktı sorusu yaratsa da Larijani Anayasayı Korucular Konseyi tarafından tekrar veto edildi. Veto edilen bir diğer isim ise Mahmut Ahmadinejad. Çok uzun zaman önce sistemin dışına çıkartılan ve marjinalleşen bir profil çizen Ahmadinejad veto edileceğini bilmesine rağmen gündemde olabilmek ve silinmemek adına seçimlerde yine adaylık başvurusunda bulundu ancak yine veto edildi. Birazdan daha geniş değineceğim üzere başvuru yapan 80 adaydan 6'sı Anayasayı Korucular Konseyi tarafından onay aldı. Gelelim aday adaylığı sürecine. Bu süreç İran'da oldukça katı kurallar çerçevesinde işliyor. Öncelikle anayasanın 115. maddesi Cumhurbaşkanı adayları için bir dizi kriter belirliyor. Bu kriterlere göre adayların İran kökenli, İran vatandaşı, yönetim kapasitesine ve güvenilirliğe sahip olmaları, iyi bir geçmişe sahip olmaları, güvenilirlik ve dindarlık göstermeleri gerekiyor. Ayrıca adayların resmi dine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine inanmaları şart. Yaş konusunda da bir sınırlama var. Adaylar 40 ila 75 yaş arasında olmalı. Eğitim ve deneyim de önemli. En az yüksek lisans derecesine ve 4 yıllık yönetim deneyine sahip olmaları gerekiyor. 2024 seçimlerinde 80 kişi adaylık başvurusu yaptı ancak Anayasayı Korucular Konseyi sadece 6 adayı onayladı. Bu adaylardan 5'i muhafazakar cenahtan. Uzun bir zamandan sonra ise ilk kez reformistlerden güçlü bir isim onay aldı. İsimler şu şekilde: Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Mesut Pezeşkiyan, Mustafa Pur Muhammedi, Ali Rıza Zakani. Şimdi gelin bu adaylara biraz daha yakından bakalım.
Kalibaf, İran'ın muhafazakar politikacılarından biri. 23 Ağustos 1961 doğumlu. Yani şu an 62 yaşında. Kariyeri oldukça renkli. İran Devrim Muhafızları'nın eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Polis Teşkilatı Komutanı, eski Tahran Belediye Başkanı ve şu anda İran Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. Kalibaf için tecrübeli aday diyebiliriz. Zira daha önce 2005, 2013 ve 2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı için aday oldu ancak başarılı olamadı. 2017 seçimlerinde adaylıktan çekildi ve İbrahim Reis'i destekledi. Seçim kampanyasında ekonomik sorunları çözme ve halkın refahını arttırma sözleri ön planda. İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve ABD yaptırımları kampanyasının merkezine yer alıyor. İşsizlik oranını düşürmek için çeşitli reformlar yapmayı planlıyor. Kalibaf'ın bir diğer odak noktası da altyapı projeleri. Tahran'daki belediye başkanlığı döneminde deneyimlerini ülke geneline uygulamayı hedefliyor. Bu konuda iş bitirici bir imaj çizmeye çalışıyor. Ancak bu seçim sürecinde biraz sakin bir strateji izlediğini de belirtmek gerekiyor. Öte yandan Kalibaf'ın kariyerinde bazı tartışmalı noktalar da var. Özellikle 1999 ve 2003 yıllarındaki öğrenci protestolarına yönelik sert müdahaleler onun sicilini gölgeliyor. O dönemlerde İran Polis Teşkilatı'nın başındaydı ve protestoculara karşı şiddet kullanmakla suçlandı. Keza hakkında bir dizi yolsuzluk iddiaları da söz konusu. Celili, İran'ın aşırı muhafazakar politikacılarından biri. 58 yaşında ve oldukça önemli görevlerde bulunmuş bir isim. İran'ın eski baş nükleer müzakerecisi ve düzenin yararını teşhis konseyi üyesi. Celili de tıpkı Kalibaf gibi daha önce Cumhurbaşkanlığına aday oldu. 2013 ve 2017 yıllarında şansını denedi ancak başarılı olamadı. 2017 seçimlerinde o da İbrahim Reis'i desteklemek için adaylıktan çekildi. Celili nükleer programı savunuyor ve Batı'ya karşı sert bir duruş sergiliyor. Ona göre İran'ın nükleer programı ülkenin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip ve devam etmeli. Bir diğer önemli konu da ABD yaptırımları. Celili bu yaptırımlara karşı direnç göstermeyi hedefliyor. Yani dış politikada oldukça sert bir çizgi benimsiyor. Celil'in geçmişinde de dikkat çekici noktalar var. İran-Irak Savaşı'nda yer almış ve bu dönemde gösterdiği liderlikle tanınmış biri. Bu deneyimini sık sık vurguluyor ve İran'ın bölgesel gücünü koruma vaadinde bulunuyor. Sosyal ve ekonomik reformlar konusunda da Celil oldukça muhafazakar bir yaklaşım benimsiyor. Devlet kontrolünü savunuyor ve İslam devrimi ilkelerini korumayı vaat ediyor. Özetle Celil'i aşırı muhafazakar kanadın temsilcisi olarak öne çıkıyor. Nükleer program ve dış politikada sert bir tutum sergilerken içeride ise devlet kontrolünü ve İslami değerleri savunuyor. Son olarak Pezeşkiyan'ın seçimleri kazanma ihtimaline karşı muhafazakar cenahın oylarını bölmemek adına Kalibaf lehine seçimlerden çekilmesi de olasılıklar arasında. Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, İran'ın aşırı muhafazakar politikacılarından biri. Kendisi bir tıp doktoru. Gazizade Haşimi, Hasan Ruhani hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Seyit Hasan Gazizade Haşimi'nin kuzeni. Gazizade Haşimi, 2008 yılında Meşet ve Kalat seçim bölgesini temsilen 8. dönem meclise girdi ve ayrıca 2021 yılına kadar 9. 10. ve 11. dönem meclislerine katıldı. Muhafazakar isim Gazizade, Payidar Cephesi Merkez Konseyi üyesi olup 2013-2014 yılları arasında parti sözcülüğü görevinde bulundu. Gazizade 2021 yılında Şehitler Vakfı'nın başkanlığına atandı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan adaylar arasında 4. oldu. Mesut Pezeşkiyan bu seçimlerin en göz önünde olan ismi oldu. Türk kökenli oluşu, Mahabat'ta doğması sebebiyle Kürtçe biliyor oluşu ve basına Kürtçe demeçler vermesi gibi konular onu gündem etti. Orada qudrətlə elə verdim, mən Türkəm. Heç kəsin də haqqı yoxdur. İcazə verəm, məni məsələyə qoyar və ya icazə verməyək ki, mən yaza biləm və danışam. Bunun yanında seçimlerdeki tek reformist aday olması da seçimlere bir heyecan getirdi. Pezeşkiyan 69 yaşında ve oldukça deneyimli bir isim. Şu anda milletvekili olarak görev yapıyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı görevinde de bulundu. Pezeşkiyan için de bu yarış ilk değil. 2021 yılında da Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Ancak o zaman Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. Bu sefer ise onaylanan tek reformist aday olması kendisine yönelik ilgiyi de katladı. Reformist cenaha ait bütün gazeteler kendisi hakkında övgü dolu haberler ve köşe yazılarıyla doldu taştı. Ne var ki televizyon tartışmalarında ve söyleşilerde kendisinden beklenen atılganlığı gösteremediği yönünde çokça eleştiri de söz konusu. Bu süreçte eski Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in de gölgesine kaldığı eleştirileri bulunuyor. Yine de Pezeşkiyan'ın seçimlere katılımı arttıracak bir faktör olduğu bir gerçek ve reformist cenahın basında var olan teveccühün haklı bir karşılığı olup olmadığı ise seçim günü belli olacak. Mustafa Pur Muhammedi Aralık 1959'da Kum'da doğdu. Hüccetül İslam olan Pur Muhammedi 1979'dan 1986'ya kadar Huzistan, Hürmüzgan ve Horasan illerinde İslam devrimi mahkemelerinin savcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında Tahran'daki İmam Sadık Üniversitesi'nde siyasal bilimler alanında öğretim görevlisi oldu. Pur Muhammedi Temmuz 2005'te Mahmud Ahmedinejad'ın önerdiği İçişleri Bakanı olarak İslam Şura Meclisi'nden güven oyu almayı başardı. 2008 yılında kabine değişikliği sonrasında görevinden ayrıldı. Daha sonra Ulusal Denetleme Örgütü'nün başkanı olan Mustafa Pur Muhammedi 2013 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde ülkenin İçişleri Bakanı olarak atanan Pur Muhammedi bu görevi 4 yıl boyunca yürüttü. Muhafazakar Mustafa Pur Muhammedi halen Yargı Başkanı danışmanı olarak görev yapmakta ve aynı zamanda 1988'de kurulan bir siyasi parti olan Camiye-i Ruhaniyet-i Mubariz'in genel sekreterliğini yapmaktadır.
Ali Rıza Zakani, İran'ın muhafazakar politikacılarından bir diğeri. 58 yaşında ve 2021 yılından bu yana Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Üniversite eğitimi sırasında Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi İslam Öğrenci Birliği Merkez Konseyi'nde aktif olarak görev aldı. Tahran Üniversitesi'nin tüm öğrenci besiç organizasyonlarından sorumluydu. Zakani, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde akademisyen, İmam Hümeyni Hastane Kompleksi Nükleer Tıp Merkezi'nde ve Şeriatı Hastanesi Nükleer Tıp Araştırma Merkezi'nde çalışmış bir isim. Aynı zamanda İran Nükleer Tıp Bilim Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Zakani için de bu ilk yarış değil. 2013 ve 2017 yıllarında Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Ancak her iki seferinde de Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. 2021 yılında ise oylamadan bir gün önce adaylıktan çekilerek İbrahim Reis'i destekledi. İran'da seçim süreci ve adayların kısa profili bu şekilde. GZT olarak bu seçimleri ve sonuçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk olarak İran'daki seçim sürecine bir göz atalım. İran'da seçim süreci anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde sıkı kurallara bağlı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yılda bir yapılıyor ve bir aday en fazla 2 dönem yani toplam 8 yıl görev yapabiliyor.